Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Andy Ruiz, Gerald Miller maç analiziyle karşınızdayım. Andy Ruiz tabi 2 yıldır ringe çıkmıyor. Bir ring pası var. Diğer taraftan Gerald Miller son zamanlarda bayağı bir maç yaptı. Gerçekten güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Bu karşılaşma biliyorsunuz 4 Ağustos sabahına denk geliyor Türkiye saatiyle. Birazdan saatini de yine paylaşacağım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi öncelikle boksörlerin bilgilerine bakalım. En son kimlerle karşılaştı vesaire. Daha sonra da yine dünya genelindeki tahminlere bakacağız ve en sonunda ben kendi yorumumu yapıyor olacağım. Gerald Miller ile başlayacak olursak dünya sıralamasında 28. sırada bulunuyor. 36 yaşında, 1.93 boyunda ve 1.98 kanat açıklığı var. Bugüne kadarki 28 maçının 26'sını kazandı. 22 knockout'u bulunuyor. Tek mağlubiyetini Daniel Dubois'a karşı aldı. En son ve onun haricinde de bir beraberliği bulunuyor. Tabii bir ara doping mevzuları olmuştu. İşte Anthony Joshua ile karşılaşma durumları vardı ama doping durumundan dolayı işte burada 2018'in 11. ayından 2022'nin 6. ayına kadar boş geçen bir dönemi oldu. Ondan sonra çıktığı maçlarda 3 galibiyet, bir de mağlubiyeti var. Lucas Brown'u teknik knockout'la geçmişti. Derek Cardenes'i yenmiş teknik knockout'la yine. Bunlar tabii çok önemli isimler değil. Lucas Brown da yaşlı bir boksördü. Ve son zamanlarda karşılaştığı en ciddi rakip Daniel Dubois'ydı. Daniel Dubois'dan da 2 round, 3 round vesaire aldı. Ama karşılaşmanın sonlarına doğru iyice yorulmuştu. Ve en sonunda çok da durağan olduğu için Daniel Dubois onu knockout etmeyi başarmıştı. Ama yine de fena bir performans göstermemişti. Kilosuna rağmen gerçekten fena dayanmadığını söyleyebilirim. Onun haricinde karşılaştığı diğer rakipler Johan Dupas, Marius Vah, yine onları da yendi. Gerald Washington'ı yendi 2017 yılında. Tabii bu maçlar çok geride olduğu için çok daha fazla da geriye gitmek istemiyorum. En son yaptığım maçlar bu şekilde. Buradan Andy Ruiz'e geçecek olursak, Andy Ruiz tabii ki bugüne kadarki 37 maçının 35'ini kazandı. 22 knockout'u var. 2 mağlubiyeti var. Bir tanesi Anthony Joshua'ya, diğeri de Joseph Parker'a. 1.88 boyunda ve 1.88'de kanat açıklığı bulunuyor. Andy Destroyer Ruiz'in. Ve en son 2022 yılında Luis Ortiz ile maç yapmıştı. Onu 3 hakem kararıyla yenmişti. Ve Ortiz'i 2 defa düşürmüştü. Ve karşılaşmayı da kazanmıştı. Onun öncesinde Chris Arreola ile maç yaptı. Daha öncesinde Anthony Joshua'ya Diriyah'ta yenildi Suudi Arabistan'da. Birinci maçın rövanşında. Çünkü çok disiplinsiz hareket etmişti. Maça hazırlanmamıştı bile Andy Ruiz ve Anthony Joshua da uzaktan dövüşerekten Klitschko tarzı maçı kazanmayı başarmıştı. Birinci maçta zaten hani bu videonun girişinde de gördünüz, Anthony Joshua'yı bayağı bir sarsmıştı. 3. roundda ve Joshua da kendine gelememişti. Özellikle knockdown olduktan sonra ayağa kalkıp güzel kontrol yumruklarla beraber rakibini düşürmesi Andy Ruiz'in ne kadar teknik bir boksör olduğunu tekrardan herkese göstermiş oldu. Kevin Johnson'la maçı var. Joseph Parker'la maçı var. Böyle önemli isimlerle yani maçlar yaptı. Onun öncesinde çok da önemli isimlerle maç yapmadı. Daha fazla geriye gitmemize gerek yok. Joseph Parker maçı hakkında konuşmam gerekirse bu maçı aslında beraberlik olarak ben puanladım. Tıpkı bu hakem Salvan Lagumbay gibi ben beraberlik verdim bu maça. Yani bunu yenilgi olarak kabul etmiyorum. Tabii kendi çapımda kabul etmiyorum. Dolayısıyla tek yenilgisi aslında Anthony Joshua'ya. O da kendi disiplinsizliğinden dolayı kaybetmişti Andy Ruiz. Evet, şimdi dünya genelinde nasıl tahminler yapıldı hemen oraya geçelim. Tabii maçın yine favorisi durumunda Andy Ruiz Jr. var. Ve yaşları birbirlerine gerçekten çok yakın. Arada 1 yaş 4 ay gibi bir fark var.
Andy Ruiz ile Jarrell Miller arasında. Baktığımız zaman kilolara aslında burada latest weight diyor. Yani bu işte en son Andy Ruiz'in maça çıktığı Luis Ortiz karşılaşmasındaki kilosunu aslında bizlere göstermiş. 121.9 yani 122 kilo çıkmış en son ama bu 2 sene öncesinin kilosuydu. Şu anda nasıl bir kilo ile gelecek bunu bilemiyoruz. Ama Jarrell Miller son 2 maçına da 151 kilo çıktı. Bunu da hatırlatmış olayım. İşte 333 pound son 2 maçı da aynı ve 151 kilo olarak geldi. Çok ağır yani Jarrell Miller ama son görüntülerde görüyoruz ki biraz daha zayıf gelebilir bu karşılaşmaya ama yine de en az 20 kilo daha ağır olacaktır. Andy Ruiz'den bunu da söylemek lazım diye tekrardan hatırlatayım. Dünya genelinde 319 tahmin yapılmış ve %94'ünde Andy Ruiz ve %6'sında da Jarrell Miller'ın bu maçı kazanacağı tahmini yapılmış. %94'lük kesimin %33'ü Andy Ruiz knockout'la kazanır demiş ve çoğunluğu yani %67'si ise hakem kararıyla ya da sayıyla bu maçı kazanır demiş. Yine Miller'da da hemen hemen aynı oran var. %37'ye %63 gibi. Yani dünya genelinde genellikle bu maçın sayıyla biteceği düşünülüyor. Çünkü Miller dayanıklı bir boksör. Zaten öyle olmasaydı Daniel Dubois'a karşı 10. raundun son artık dilimlerinde yani knockout olmuştu. Ve zaman zaman da Daniel Dubois'ı aslında sarsmıştı. Ki zaten videonun başlangıcında da gördüğünüz küçük bir kesit almıştım o maçlarından. Ve şimdi dünya genelindeki bahislere baktığımız zaman yaklaşık %75'e %25 Andy Ruiz Jr. Karşılaşmayı kazanır diye böyle bahisler de var. Maçın saati de 5.30 olarak gözüküyor. Yani 4 Ağustos sabahı 5.30'da ring yürüyüşünün yapılması bekleniyor bu maçla alakalı ki ben de bu maçı zaten sizlere canlı anlatıyor olacağım. Buradaki saate ama çok fazla itibar etmeyin. Ben sizi yine bilgilendiriyor olacağım. Ama bu saatlere yakın bir saatte maç yüksek ihtimal başlar. 5 işte 5.30 6 gibi başlayabilir. Bunun dışında bizim kanalımızda yani sizler nasıl tahminler yaptınız hemen oraya bakalım. %93'e %7 gibi bir oran var. Tabii Jarrell Miller'a oy verenler de aslında gerçekten Jarrell Miller'ın kötü boksör olmadığını bilen insanlar. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Çünkü neticede bu bokstur. Jarrell Miller öyle boş kaset birisi değil. Gerçekten balon bir isim değil. Sadece verdiği aralar Jarrell Miller'ın boksunu bayağı bir geriye götürdü. Ondan dolayı performansı belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Dolayısıyla Jarrell Miller biraz daha böyle görülüyor hani yani düşük bir boksörmüş gibi görülüyor ama işte gördünüz mesela Daniel Dubois Jarrell Miller'ı 10. roundda knockout etti. İşte mesela herkesin çok fazla övdüğü Filip Hrgovic'i çok daha öncesinde teknik knockoutla yenmeyi başardı. Yani buradan baktığımız zaman Miller'ın ne kadar mücadeleci bir boksör olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi tabii ki ben buradan kendi hemen tahminime, analizlerime, yorumuma geleyim. Tabii ki Andy Ruiz'in 2 yıl aradan sonra ringe çıkması eski performansının yakınına yaklaşmasını zor kılacaktır. Ama teknik anlamda Jarrell Miller'dan daha iyi bir boksör olduğunu biliyoruz Andy Ruiz'in. Yani en azından benim gördüğüm bu. Jarrell Miller diğer taraftan çok yavaş bir boksör ama gerçekten kısa mesafeden çok etkili yumruklar bulabilen bir boksör Jarrell Miller. Şimdi baktığımızda kanat açıklığına Andy Ruiz, Jarrell Miller'a yumruk isabet ettirmesi için ona yaklaşması gerekecek. Ve yakın mesafeden de Jarrell Miller gerçekten çok isabetli yumruklar buluyor. Bu yumrukların Andy Ruiz'i etkileme ihtimali de var. Çünkü yumruk aldığınız zaman gerçekten hani böyle yoruluyorsunuz. Bir an böyle hantallaşabiliyorsunuz. Gerçekten kuvvetli yumrukları var Jarrell Miller'ın. Ama diğer taraftan Miller'da savunma namına neredeyse hiçbir şey yok. Yani bu da Andy Ruiz'in bütün jablarının, bütün işte kontralarının
Jarrell Miller'da karşılık bulacağı anlamına geliyor. Çünkü Daniel Dubois maçında da böyle oldu. Daniel Dubois'un vurduğu hemen hemen bütün yumruklar Jarrell Miller'a isabet etmişti. Şimdi Andy Ruiz'in elleri daha hızlı olduğu için daha rahat bir şekilde Jarrell Miller'a yumruklarını isabet ettirecektir. Şimdi diyeceksiniz hani madem öyle neden Andy Ruiz knockout edeceğini düşünmüyorsun diye. Çünkü ben bu karşılaşmayı Andy Ruiz'in sayıyla kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Andy Ruiz dediğim gibi 2 yıl aradan sonra ringe çıkacak ve ayakları eskisi kadar kesinlikle hızlı olmayacaktır. Ellerinin hızı bence çok fazla değişmemiştir. Ama ayaklarının hızı bayağı bir yavaşladığını düşünüyorum. Çünkü boksta ara verdiğiniz zaman bir şeyler gerçekten çok fazla geriye gider. Özellikle o geriye giden şeylerden biri de ayaklarınızın hızıdır. Çünkü hani ringde yürümediğiniz zaman zaman o olay körelebiliyor. Yani bir yıl içinde bile körelerken Andy Ruiz 2 yıl aradan sonra ringe çıkacak neredeyse. Dolayısıyla bir hantallık olacaktır üzerinde. Ama Jarrell Miller daha aktif, yani son zamanlarda daha fazla maç yaptı. Özellikle bu Riyadh Season kartlarında bayağı maçlarına çıktı. Dolayısıyla Jarrell Miller herhangi bir şekilde hani ring içerisinde böyle bir ring pası durumu olmayacak. Zaten aynı kilolarında, aynı şekliyle Jarrell Miller olduğu gibi gelecek. Dolayısıyla Jarrell Miller dayanabildiği kadar artık dayanacak. Andy Ruiz'e karşı zaman zaman isabetli yumruklar da ben bulacağına inanıyorum. Ama bu karşılaşmayı Andy Ruiz sayıyla çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ilerleyen roundlarda, özellikle 6. rounddan sonra Jarrell Miller aşırı derecede yoruluyor. Yani 7, 8, 9, 10 devamındaki roundlar kesinlikle Andy Ruiz'e kayma ihtimali çok yüksek. Çünkü artık ağzından solunmaya başlıyor Jarrell Miller ilerleyen roundlarda. Dolayısıyla bunları hesaba kattığımız zaman teknik anlamda Jarrell Miller daha geride. Ayak hızı anlamında yine Andy Ruiz'den daha geride olacaktır. Her ne kadar Andy Ruiz'in ring pası olsa bile Jarrell Miller çok ağır bir boksör ve çabuk yorulacaktır. Dolayısıyla ayaklarının hızı daha da yavaşlayacaktır ilerleyen roundlarda ve bu da Andy Ruiz'in elini kuvvetlendirecektir diye düşünüyorum. Tabii maç içerisinde kırışmalar göreceğiz. Kesinlikle, çünkü Andy Ruiz Jarrell Miller'a yumruk isabet ettirmesi için dediğim gibi ona yaklaşması gerekecek. Dolayısıyla bunlar da Jarrell Miller'ın artık o hani her zamanki gibi Daniel Dubois'a yaptığı gibi de yine aynı şekilde zaman zaman aparkatlarını, zaman zaman kroşe ve direkt yumruklarını kullanaraktan Andy Ruiz'i sarsmaya çalışacaktır ve bazı roundlarda da bunu başaracaktır. Hatta yani ilk roundlarda, yani 2, 3, 4 gibi roundlarda bunları yapabilir ama ilerisinde Jarrell Miller'ın artık kondisyonu düşecektir ve maç tamamen Andy Ruiz tarafına giderekten maçı Andy Ruiz 3 hakem kararıyla bence kazanacağını düşünüyorum. Tabi sizlerin yorumları neler, onları da lütfen yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz hala lütfen abone olmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde belli bir topluluğa hitap edebiliyoruz. Bu topluluğun büyümesi de tabii ki sizlerin elinde. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İşte yorumlarla olsun, beğenilerle olsun. Arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederek olsun. Bunları rica ediyorum. Bir sonraki videomuz zaten bu maçın canlı yayını olacak. Dolayısıyla o videoya kadar hani yine iletişimde kalalım. Kanalımızın topluluk sekmesinden ben sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.